Hoş geldiniz. Bu kanalda daha önce birkaç defa video montaj uygulaması, video montaj programı, daha doğrusu video montaj uygulaması diyeyim çünkü hepsi mobil uygulamaydı. Tanıttım ve bunların en az bir tanesiyle de yani içlerinden sevdiğim en az bir tanesiyle de YouTube'a içerik çıkarttım. Bu videoda ise sizlere %100 ücretsiz olan ve sürekli getirmiş olduğu güncellemeleri harika özellikler sunan CapCut uygulamasından bahsedeceğim. Evet, yanlış duymadınız, CapCut. Çünkü CapCut artık sadece bir mobil uygulama değil. Artık CapCut'ın masaüstü versiyonu da var ve size ilk deneyimlerimi anlatayım arkadaşlar. Adeta Premiere Pro, DaVinci Resolve, Camtasia gibi programlara taş çıkarır niteliğinde. Tabii renk konusunda DaVinci, kurgu konusunda Premiere kadar olamaz benim gözümde. Ama onlarda dakikalar süren, onlarda dakikalarca uğraşıp yapacağınız bazı frame yapacağınız işleri CapCut'ta tek tuşla yapıyorsunuz ve ücretsiz bir uygulama için, ücretsiz bir program için beni oldukça şaşırttı diyebilirim. Yani dediğim gibi tek tıkla arka plan kaldırma özelliği, birazdan da en iyi 5 özelliğini gösterirken birazdan anlatacağım. Tek tıkla arka plan kaldırıyorsunuz. Diğerleri videonun devamına kalsın artık arkadaşlar. Mükemmel olmuş, harika olmuş diyebilirim. Ve dahası arkadaşlar hem macOS hem de Windows işletim sistemleri için indirilebilir sürümü mevcut. Zaten CapCut.com'a girdiğiniz zaman birazdan tarayıcıda göstereceğim. CapCut.com'a girdiğiniz zaman veya macOS işletim tarafında App Store'a girdiğiniz zaman direkt CapCut yazarsanız program karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Ve çok da hızlı bir şekilde indirip kullanmaya başlıyorsunuz. Tabii Windows işletim sistemi için de aynıdır diye düşünüyorum. Google Play'de var mı bakmadım. Var olduğunu tahmin ediyorum. Eğer yoksa bile CapCut.com'a giriyorsunuz. Uygulamanın zaten girdiğiniz zaman eğitim sisteminizi hemen anlıyor ve ona göre buradan indirebilirsiniz diye seçenek sunuyor. CapCut artık bir Camtasia kadar Camtasia gibi bir program diyebilirim. Çünkü Camtasia'da uzun zamandır YouTube'a içerik üretenler bilir. Camtasia'da uzun zamandır var ve kalitelidir, yani iş görür, hızlıdır. CapCut da aynı öyle bir program olmuş arkadaşlar. Sözü daha fazla uzatmadan, ki yeterince uzattığımı düşünüyorum, şimdi CapCut'ı indirelim ve ardından CapCut'ın en iyi 5 özelliğine bakalım. Evet, şimdi tarayıcımdan CapCut'a gidiyorum arkadaşlar. Nihayet bir dakikanın sonunda arkadaşlar CapCut.com'un ana sayfası geldi. Dediğim gibi şu an Mac, Download for Mac, yani şu an direkt Mac'imi görüyor ve direkt Mac'e indirebileceğimi söylüyor. Eğer Windows'tan girseydim burada Windows yazardı arkadaşlar. Bunu ben indirdiğim için uygulamadan devam ediyorum ve tarayıcımı kapatıyorum. Launchpad'den uygulamayı, yani artık programa, bilgisayarda olduğumuz için programa gelelim. CapCut'ı açıyorum. Mac'in ekranına geldi. Onu şöyle taşımak istiyorum. Kayıt yaptığımız ekrana. Buradan tekrar Start Creating diyerek yeni bir timeline açacağım kendime. Yeni bir arayüz açacağım. Gördüğünüz gibi adeta profesyonel bir montaj programı gibi arkadaşlar. Buradan dosyalarımızı import ederek, buradan import diyerek dosyalarımızı yüklüyoruz. Yeşil ekran için bunu işte tıklayıp Open da diyebilirim. Şöyle Cancel dedim. Zaten buraya atmıştım. Bu benim abone ol introm arkadaşlar. Bu arada sesi buradan record ederek üzerine konuşabilirim şu an. Yazdırabilirim. O da güzel bir özellik. Bekliyorum. Bunu istersem arkadaşlar bu şekilde sürükleyerek timeline'ıma taşıyorum. Buradan delete diyelim. İstersem de buradan add to track diyerek direkt timeline'a atmış oluyorum. B tuşu kesmek. Yani şu an o bölümü kestim. B'ye basarak kesmeyi aldım. Böyle de imleçle seçiyorum. Gördüğünüz gibi bu kestiğim bölümleri daha sonra A'ya basarak da araları seçip buradan siliyorum. Şu mıknatıs, şunları kapatırsak herhalde az önceki birleşme gerçekleşmeyecek. Şu arayı siliyorum tekrar. Evet, birleşme gerçekleşmedi. Şunlar link. Evet. Audio'yu birleştiriyor falan. Hepsi açık olsun bunların. İşimizi kolaylaştırır, yani montajda işimizi kolaylaştırır. Burada Made edeceğiz arkadaşlar. Şurada audio var gördüğünüz gibi. İçerisinde bir türü vlog, beat, pop, travel, R&B, low şeklinde müzikler var. Bunların tabi içinde telifsiz de vardır ama %99'u telifli müzik arkadaşlar. Ee, Yani belki de %100'ü telifli, tam bilmiyorum. O kısmını tam araştırmadım. Ama bunlar telifli müzikler. Videolarınızda, YouTube videolarınızda kullanmayın. Onun haricinde Instagram, Twitter
nereye atıyorsanız Facebook oralarda kullanabilirsiniz ama YouTube'da kullanamazsınız. Telifsiz müzik olması şart biliyorsunuz. Sırada text var burada. FX var. Yazı efektleri var. Şu an onlar görünmüyor. Nedense buradan çıkalım. Evet. Chrome bilgisayarda yavaşlatır. Yani Mac'te çok etkisi olmaz da yine de yavaşlatır. Text'te çok fazla bir şey yok ama her birini düzenleyebiliyoruz. Örneğin default dedim. Buraya text'im direkt geldi. Ve arkadaşlar evet burada çıkan şimdi attı. Burada çıkan yazıyı da özelleştirebiliyorum. Burada yazıları da tek tek düzenleyebiliyoruz arkadaşlar. Silip yeniden bir şeyler yazıp buradan da boyutunu küçültüp büyütüp olması gerektiği yeri direkt taşıyabiliyoruz şu şekilde. Şimdi arkadaşlar yani buraları zaten basit. Bunları geçelim. Şimdi şuradan del diyelim. Sırada stickers'lar var. Sticker'lar var arkadaşlar. Birbirinden güzel sticker'lar var. Kalp işte YouTube beğeni işaretleri falan bunları kullanmıştım. Şurada ister sol menüden o bölüme gelebilir. Seçebilirsiniz. İsterseniz de böyle tek tek açabilirsiniz. Dediğim gibi bunların hepsi normalde açılıyor ama şu an bir sıkıntı var. Şu an bir engelleyen ekran kaydı yaptığımdan dolayı bilmiyorum onun kasacağını sanmıyorum ama geçen gün bunların hepsini tek tek görmüştüm. Yeniden açıp kapatabiliriz. Bakın yavaş yavaş açılıyor zaten. Yani yeni açtığımdan da kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar. Bir sıkıntı var. Neyse green screen tek tıkla nasıl alıyoruz onu bir göstereyim size arkadaşlar. Daha sonra ama bunun arkasına bir görsel atmamız gerekiyor. Tekrar medya bölümüne girip çift tıklayıp ya da buradan import seçeneğini seçip arkasına da bu videoyu atmak istiyorum. Evet. Bu videoda alta koydum. Bunu üste koymamız gerekiyordu. Evet. Şimdi yeşile tıkladım. Buradan blend mod var arkadaşlar. Animasyon diyor. Adjustment. Adjustment'a en son geleceğim. Burada arkadaşlar videonun pozisyonunu ayarlayabiliyorum. İşte yükseklik, büyütme, küçültme şu şekilde şu ayarları görüyorsunuz. Buradaki rakam değişti. Böyle %100 oldu. Şimdi arkadaşlar en üstte şurada cutout en üstte burada cutout var. Cutout'a tıklıyorum ve burada chroma key var. Chroma key'imi açıyorum. Color pikselin yanındaki damla işaretini. O işaretin ismini de ben hiç bilmiyorum. Bak, işareti alıyorum neyse. Buradan seçiyorum. Şuradan da gördüğünüz gibi tek hareketli arkadaşlar. 3'e getiriyorum. Oynatayım. Yani şunu 3 yapması bile bakın daha da arttırsam o da siliniyor artık. Yani şu fotoğrafın arkasındaki renkler gidene kadar yok. 0, 1, 2, 4 yaptığımda arkadaşlar şurada çok az pikseller görünüyor yüzümün yanında. Ama tek hareketle yani işte seçtik 2 hareketle burada direkt yeşil ekran yapabiliyoruz arkadaşlar. Green screen. Audio bölümünde ise arkadaşlar burada sesin desibelini arttırıp düşürebiliyorsunuz. Fade in, fade out var. Efekt girişleri var. Ve bir de seçmiş olduğumuz klibin şuradan noise reduction dediğiniz zaman arkadaşlar tek tıkla dip sesi alıyor. Yani sesteki arka plandaki kötü sesleri kaybediyor. Noise reduction yaptık zaten. Hızını arttırabiliyoruz. Animasyon. Ya arkadaşlar bunların bu kadar kolay olması. Örneğin isterseniz açayım ya. Örneğin DaVinci'yi açmış olsak buradaki DaVinci'yi. Bunu seçtim. Burada geldim bir frame verdim. Biraz ileri sürükledim. Bir frame daha verdim. Arasında efektin içinde oynadım falan. Hikaye yani şuradan tek hareketle videoda istediğinizi yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Yani
büyük kolaylık açıkçası. Bundan sonraki videoların biraz daha renkli hareketli görebilirsiniz. Çünkü burada bir sürü FX var. Bir sürü sticker, FX. Yani az önce gelmemişti. Bakın bu arada yeni geldi. Görseller. Yani bir sürü renk efekti var. Geçişler var. Transition'lar. Yani filtre atabiliyorsunuz. Renkler atabiliyorsunuz arkadaşlar. Hepsini tek tuşla seç. Tık tık geçti. Yani açıkçası büyük kolaylık. Şimdi sıra geldi tek tıkla arka planı kaybetmeye. Arka plan kaldırmadan şu şekilde yine timeline'ına bir video sürüklüyorum. Videonun tam şu kısmına geliyorum. Ve şuradan videonun üzerine tıklayayım tabi. Ve şuradan arkadaşlar az önce göstermiş olduğum cutout yani chroma key verdiğim kısmı kullanmıyorum da alttaki auto cutout'u seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi arka plan gitti arkadaşlar. Ufak tefek pürüzler var. Arka plan gittiği için de şöyle altına bir video attığımızda üstüne geldi. Altına bir alttakini üste alalım. Evet, videonun orijinalinde varmış. Tamam. Şurada siyahlık varmış. Yani ufak tefek pürüzler var arkadaşlar ama bunun da tabii iyileştirmesi vardır buradan. Ona bakmadım. Şurada bir hata yapsa da bence genel olarak arka plan silme gayet iyi. Başka yöntemi var mı? Onu daha yeni kullanmaya başladığım için onu daha keşfetmedim. Belki başka bir yöntemi de vardır. Son olarak arkadaşlar şu menüde hepsini anlattım zaten. Filtreler, geçişler falan. Adjustment Layer var. Adjustment var. Yani Adjustment Layer diyoruz biz buna. Premiere Pro'daki adı Adjustment Layer. Adjustment Layer ne iş yapıyor derseniz arkadaşlar. Bunu timeline'daki tüm videoların en üstüne koyarsam yani şöyle seçiliyken bunun üzerine yapacağım tüm değişiklikler diğer videolara da yansıyacaktır. Ama şöyle yaparsam düzeltiyorum bir saniye. Ama bunları bir yer değiştirirsem şöyle değiştirebiliyor muyum? Şöyle yapsak. Bunu buraya çıkarsak. Hadi. Asmıt'ı en üstte attım arkadaşlar. Bu şekilde bunun üzerine yaptığım tüm değişiklikler hangi değişiklikler yaparsam alttaki videolara yansıyor. Bunu da buradan böyle çekersem bakın videonun normal hali bu. Adjustment'ı getirdiğim zaman rengi bu oluyor. Buradaki morlukları yandan patlayan ışıklıkları şöyle görebiliyorsunuz. Sıcak ve soğuğa doğru gittiğimde bu layer seçiliyken gittiğimde olan tüm değişiklikleri görüyorsunuz arkadaşlar. CapCut'la ilgili burada HSL demiş renk olayları da var. Basic'te şurada bu adjustment seçiliyken renkler LUT LUT şu an LUT yok diyor. Burada değişik seçenekler işte tek tek saturasyon, hue, lightness, kontrast gibi bütün ayarları. Aslında bu yani açıkçası e, DaVinci'de yaptığım, Premiere'de yaptığım her şey aslında var arkadaşlar. Bence kullanılabilir bir program diyebilirim. Şuradan normal video bölümüne. Bence arkadaşlar oldukça kullanışlı bir program. Bence kullanmaya da değer. Yani yine DaVinci ile yapacağınız bir iş varsa ayrıdır. Camtasia öyle yine Premiere Pro yani bunların kendi özelliklerinde, kendi içlerinde yapmaya alışık olduğunuz şeyler vardır. Ama CapCut'ı da bence bir denemelisiniz. %100 ücretsiz bir programa göre oldukça çok fazla özellik sunuyor. Umarım da böyle kalır. Çünkü birçok kişi işte Premier lisanslı istiyor, alamıyor. DaVinci öyle istiyor, alamıyor gibi. Herkesin Mac'te veya Windows tarafında herkesin belli başlı program kullanma sorunları oluyor. Bir önceki videomda kullandım.
Bu videonun montajını da CapCut'ta yapacağım. Umarım siz de CapCut'ı beğenirsiniz. CapCut diğer montaj uygulamalarının önüne geçer mi? Sizce onlara göre eksi veya artı tarafı var mı? Bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu açıda da ters kalıyor ama hoşça kalın.